Herkese merhaba. Bu detaylı incelememizde tıbbün en gergin, bahislerin en yüksek olduğu senaryolarından birine ve uzmanların bu durumu çözmek için bulduğu o inanılmaz yönteme yakından bakacağız. Düşünsenize, çok ciddi bir rahatsızlığınız var, sizin neyin iyileştireceğini tam olarak biliyorsunuz ama ufak, hatta ölümcül olabilecek bir pürüz var. Bölüm 1. Hayati bir tıbbi ikilem. Peki, gelin bu konunun derinliklerine biraz inelim. Gerçekten de bazı hastaların karşılaştığı inanılmaz derecede korkutucu bir paradoks var ortada. Hayatınızı kurtaracak kesin bir tedavi var elinizde ama vücudunuz bu tedaviyi kelimenin tam anlamıyla bir düşman olarak algılıyor. Ya iyileşmeniz için gereken tek ilacı alerjiniz varsa ne olacak? Alternatif yok, B planı yok. O ilacı ya alırsınız ya da hayati bir riske girersiniz. Ama alırsanız da bu sefer vücudunuz ölümcül bir alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu tam bir ölüm kalım meselesi. İşte modern tıp tam da çıkmaza girdiğimizi sandığımız bu noktada devreye giriyor. Bölüm 2. Peki ilaç desensitizasyonu nedir? Tıp dünyasının bu imkansız gibi görünen duruma verdiği çok zekice bir cevap var. Doktorlar bağışıklık sistemimizi kelimenin tam anlamıyla kandırıyor. Nasıl mı? İlaç desensitizasyonu denilen bu yöntemle o alerjiniz olan ilaç size mikroskobik diyebileceğimiz kadar inanılmaz düşük dozlarda verilmeye başlanıyor. Sonra çok dikkatli bir şekilde adım adım bu doz arttırılıyor. Yani vücudun alarm sistemini yavaşça ve çaktırmadan kapatarak ilacın içeri sızmasına izin veriyoruz. Vücut tam olarak ne olduğunu anlamadan tedaviye adapte oluyor. Bölüm 3. Ne zaman gerekli olur? Tabii, kulağa harika bir hile gibi gelse de bunu her başımız ağrıdığında kullanmıyoruz maalesef. Son derece sıkı kuralları olan bir müdahale bu. Buradaki en kritik nokta şu, doktorların bu seçeneği masaya yatırması için meşhur bir üçlü kural var ve hepsinin sağlanması şart. 1. O ilaca karşı alerjiniz olduğu kesin olarak kanıtlanmış olmalı. 2. Elimizde kullanabileceğimiz başka hiçbir alternatif tedavi kalmamış olmalı. Ve 3. Eğer o ilaç kullanılmazsa hastanın hayati bir risk yaşayacağı kesinleşmiş olmalı. Yani olay tamamen başka çaremiz kalmadı noktasına geldiğinde başlıyor. Bölüm 4. Hazırlık ve uygulama süreci. Bağışıklık sistemini bu şekilde manipüle etmek, tahmin edersiniz ki olağanüstü bir hazırlık gerektiriyor. Öyle iğneyi yapıp bekleyemezsiniz. Bu kelimenin tam anlamıyla koreografi. Önce tedaviyi planlayan hekimle alerji uzmanı oturup enine boyuna tartışıyor. Sonra hasta, bakın riskler şunlar denilerek tamamen şeffaf bir şekilde bilgilendiriliyor ve yazılı onayı alınıyor. Ve elbette her ihtimale karşı acil müdahale ekipmanları anında kullanıma hazır bir şekilde hastanın hemen başucunda bekletiliyor. İşin şakası yok. Ve bu durum aslında sistemin nasıl kusursuz işlediğini çok güzel özetliyor. Bir yanda güvenliği garanti altına alan o titiz, masa başındaki idari hazırlık aşaması var. Diğer yandaysa saniyelerin bile önemli olduğu son derece sıkı denetlenen klinik uygulama ortamı var. İkisi süreci ayakta tutan iki sağlam kolon gibi birbirini tamamlıyor. Belki tüm bu hazırlıklar gözünüzü korkutabilir ama aslında hastalar için en rahatlatıcı kısım tam olarak bu titizlik. Hastalar doğrudan alerjileri olan bir maddeyle yüzleştikleri için bu işlem öyle sıradan bir poliklinikte asla yapılamaz. Sadece uzman immünologlar ve alerji uzmanları tarafından yapılıyor. Üstelik bir hastane ortamında hasta sürekli yoğun bir gözlem altındayken ve acil müdahale üniteleri tamamen hazırken. Yani her şey son derece kontrollü ve hastalar gerçekten de en güvenli ellerde. Bölüm 5. Hayat kurtaran bir çözüm. Sonuç olarak bunca çaba ve bunca detay kesinlikle buna değiyor. Bu yöntem herkes için rutin bir mucize değil belki. Ancak doğru hastada, o katı koşullar sağlandığında ve deneyimli uzmanların yönetiminde gerçekleştirildiğinde başarı oranı gerçekten muazzam. Çaresiz kalmış hastalar için bu durum, imkansız gibi görünen bir çıkmazı, yönetilebilir bir iyileşme sürecine dönüştüren gerçek bir tıbbi zaferdir. Bitirirken şu soruyu bir düşünmenizi istiyorum. Modern tıbbın sırf hayatımızı kurtarmak adına kendi vücudumuzun savunma sistemini geçici olarak adeta hackleyip yeniden programlayabilmesi inanılmaz değil mi? İlaç desensitizasyonu bize sadece yeni bir tedavi sunmuyor, aynı zamanda bilimin insan biyolojisinin kodlarını nasıl zekice çözebildiğini de kanıtlıyor. Umarım bu incelememiz, bu karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici konuyu sizin için çok daha anlaşılır kılmıştır. Katıldığınız için çok teşekkürler.